Amsterdam hızlı turuna hoş geldiniz. Bu bölümde Amsterdam'ın gezilecek en turistik noktalarını ve tecrübelerimizi konuşacağız. Yoğun tarih anlatımları yerine sonuca gel diyorsanız bu video tam size göre. Biz yine de tarih ve kültür severleri Amsterdam'ı uzun uzun gezdiğimiz ve konuştuğumuz Amsterdam videomuza da bekleriz. Bu bölümde sizleri su kanalları arasında ilginç bir cenaze töreni, şehrin ulaşımının kalbi tren istasyonu, Türkiye adına çok üzücü görüntülere şahitlik ettiğimiz tarih müzesindeki o anlar, bizce turizm adına abartılmış nokta Anne Frank evi, lalesiyle ünlü çiçek pazarı gibi duraklar bekliyor. Kuzey'in Venedik'e yakıştırması yapılsa da Venedik bir başkadır diyelim. Monarşiyle yönetilen bu ülkede asıl güç parlamenter demokraside. Hollanda'yı diğer ülkelerden ayıran temel özellik ise serbestlikler konusu. Eşcinsel evlilikler sadece coffee shop isimli dükkanlarda içmek şartıyla uyuşturucu madde olan ot kullanımı, onaylanmış yerlerde olmak şartıyla fuhuş bu ülkede serbest. Amsterdam'da aynı gün içerisinde bir yandan Türkiye'de yaşanan terör eylemlerini sempatiyle karşılayan bir grubun pankartlar eşliğinde halay çekmesini de gördük. Gazze'de İsrail'in yaptığı soykırımı şehrin en işlek caddesinde yürüyüş yaparak kınayan büyük grupları da gördük. Ulaşımla başlayalım o zaman. Şehre hava yoluyla geliyorsanız eğer, havalimanından şehre ulaşım için tren ve otobüs olmak üzere iki seçeneğiniz var. Her ikisi de pratik. Şehre trenle geliyorsanız işiniz daha da kolay. Tren istasyonundan çıktığınız anda Amsterdam gezinize de başlamış oluyorsunuz. Tercih size kalmış. Şehir içerisinde ise herhangi bir toplu taşımaya ihtiyaç duymadan her yeri gezebiliyorsunuz. Öncelikle şehrin her yerini dolaşan su kanallarına bizim yaşadığımız gibi mikrofonunuzu veya değerli bir eşyanızı düşürmemenizi temenni ederiz. Dalgıça ödeme yaparak eşyanızı aratma şansınız varmış ama yine de bilginiz olsun. Su kanallarının bu kadar çok olmasının sebebi Amsterdam'ın yapay bir şekilde genişleyerek suyun üzerine inşa edilmesinden geliyor. Bu konuda bir diğer ilginç durum ise kıyılardaki evlerin dış cephe mimarileri. Bu konudaki detayları merak edenleri uzun bölümümüze bekleriz. Ne yazık ki burası için uzun bir konu. Dam Meydanı şehrin en merkezi noktası fakat görüp geçeceğiniz bir yer olacağına emin olun. Bu meydanda daha çok pankartlar asılıyor, yürüyüş yapılıyor, eylemler düzenleniyor. Meydanın baş köşesinde ise kraliyet binası bulunuyor. Hollanda'nın meşruti monarşi ile yönetildiğini girişte söylemiştik. Meydanın bir diğer köşesinde ise yine kraliyete ait olan bir protestan kilisesi, New Church bulunuyor. Kraliyet binasını yılın büyük bölümünde gezme imkanınız bulunmuyor. Kiliseyi ise ilginizi çeken bir konu olursa geçici sergiler için ziyaret edebilirsiniz. Madame Tussauds ise Amsterdam'a geldiğinizde ne kadar ilginizi çekmeli emin değiliz. Bu sebeple bu meydana sürekli yolunuz düşse de meydanda vakit geçirmek için bir bahane bulamıyorsunuz. Kraliyet hakkında detaylar ise tabii ki uzun bölümümüzde yer alıyor. Anne Frank evi 2. Dünya Savaşı'nın acı hatıralarını taşıyan bir köşe. Yahudi kızı Anne Frank'in savaş boyunca saklandığı evin üzerine inşa edilmiş bir müze burası. Nazi zulmünü görmek için Avrupa'nın farklı yerlerini de ziyaret etmenizi öneririz. Peynir kırmızı çizgimiz diyorlar. Bu ülkeye dışarıdan peynir sokmak yasak. Yıllandırılmış Gouda peynirini her yerde bulabilirsiniz. 1200'lü yıllardan beri kullanıldığı söylenen tahta ayakkabılar hala geleneksel yöntemlerle üretiliyor. Waffle deyince inadına anlamamazlıktan geldiklerini düşündüğümüz tatlı yiyecek. Stroop waffle. Özellikle kış aylarında sıcak tüketmek çok lezzetliydi. Gerçekten iyi olan birkaç dükkanı bulmanızda fayda var. Bizim kırmızı çizgimizde yurt dışında marketlerdeki kruvasan fiyatları. Zincir marketlerde fiyatlar dışarıya göre çok uygun.
Patates kızartması ne kadar güzel olabilir ki demeyin. Özellikle geleneksel yemek kültürünün zayıf olduğu bu şehirde güzelim soslu patateslerle günü bitiriyorsunuz. Turistik dükkanlarda sıra uzun ama beklemeye değdiğini söyleyebiliriz. Kraliyet arması ile aristokrat aile armalarının yer aldığı tren istasyonu şehrin ulaşımının kalbi durumunda. Havalimanı transferinizi yahut Avrupa'nın farklı noktalarına olan seyahatinizi buradan başlatabilirsiniz. Dış cephedeki tarihi hava binaya girdiğinizde bitiyor. Amsterdam'da vakit bulamadığımız için üzüldüğümüz bir konu oldu kanal turu. Amsterdam evlerini izlemek için güzel bir yöntem diyebiliriz. Tren istasyonunun önünde kanal turu için birçok farklı firma bulunuyor. Burada konuşmak bile yasak. Sessizliğiyle ünlü olan bu alan 1400'lü yıllarda Katolik rahibelerin kullanmaya başladığı bir manastır kompleksiymiş. Binalar sonraki yıllarda birçok defa şekil değiştirmiş olsa da bir şekilde turizme kazandırmayı başarmışlar. Her yerde sessiz olunmasına dair uyarılar bulunmakla birlikte konuşurken ses tonunuzu yükseltmeniz durumunda dahi uyarılabilirsiniz. Tam bu noktada tarihe girmeden duramayacağım. Mekanın pazarlaması bu şekilde olmasa da Begijnhof, Avrupa'daki mezhep savaşları esnasında Protestan Hollanda'nın Katoliklere yaptığı zulümlerin bir kanıtıdır. Detayları araştırmanızı öneririm. Yine şehrin merkezi bir konumunda bulunan çiçek pazarı konusunda ne yazık ki beklentiyi düşürmekte fayda var. Görüntülerde de gördüğünüz üzere sadece çiçek satılan bir sokaktan bahsediyoruz. Turizme kazandırılabilecek hiçbir konu atlanmamış bu şehirde. Hollandalılar Osmanlı'dan gördükleri laleye çok önem vermişler. Lale Avrupa'da bir zamanların en değerli nesnesi haline dönüşmüş. Zamanın Hollandalıları lale piyasasının çökmesiyle birlikte lale borsasında birçok aristokratın mali çöküşüne de şahitlik etmişler. Dilerseniz lale soğanı satın alarak yanınızda getirebilirsiniz. Ressam Rembrandt ile meydanın bir ilişkisi olmasa da resimlerinde ışık ve gölge oyunu ustası olan Rembrandt'ı anarak geziye devam ediyoruz. Yangın, sel ve kara veba bu şehre uğramayacak. Amsterdam'ın her yerinde görebileceğiniz 3 adet X sembolünün hikayesi biraz farklı. Hz. İsa'nın havarilerinden Aziz Andreas'ın haçı kabul edilen 3X sembolü şehrin koruyucusu kabul ediliyor. Bisikleti ulaşımda kullanma konusunda Amsterdamlılar çok samimiler. Dikkatimizi çeken husus ise bisikletlerin genellikle eski model ve çok yıpranık olmasıydı. Amsterdamlılardan öğrendiğimiz kadarıyla hırsızlar için cezbedici bisikletleri sokağa bağlayarak kimsenin kafasını karıştırmak istemiyorlarmış. Su kanallarının yanında çekim yaptığımız bir esnada kendimizi cenaze töreninin ortasında bulduk. Canlı müzik ve alkışlar eşliğinde uğurlanan cenazenin arkasından bakarken bize de nasıl birini uğurladığımızı düşünmek kaldı. Tarih Müzesi biraz pahalı olmasına karşın içerisine girdiğimizde sergilenen eserlerin azlığı sebebiyle bizi hayal kırıklığına uğrattı. Ama geldiğimize pişman olduğumuz sebep ise bambaşka bir konuda. Bu konuya birazdan geleceğiz. Biz size Van Gogh Resim Müzesi'ni önceliklendirmenizi tavsiye edebiliriz. Müze içerisinde Hollanda tarihi hakkında sergi sayılabilecek seviyede birkaç düzenleme bulunuyor. Kölelik ve sömürgecilik konularında kendileriyle yüzleşircesine bir tarihsel köşe yapmaları tek olumlu değerlendirmemiz olabilir. Hollanda'da eşcinsellik tarihi konusunda da birkaç küçük köşe bulabiliyorsunuz. Gelelim bizi pişman eden konumuza. Hollanda kültürünün anlatıldığı bir bölümde Türkiye'den fotoğrafları görünce oldukça heyecanlandık. Hollanda'da çok fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaşaması sebebiyle kurulmuş olabileceğini düşündük. İlgili odaya girdiğimizde ise ekranda Türkiye'de bir terör eylemine karışmış ve kaçak durumda olan bir kişinin röportajını gördük. Duvarlarda ise ülkemizde terör eylemi yapan kişilerin fotoğraflarının Özgürlük Savaşçısı adıyla asılı olduğuna şahit olduk. Cevabımızı uzun bölümde verdik.
Amsterdam'da müzede şahit olduklarımız ve meydanlarda Türkiye'deki terör eylemlerini destekler pankartlar gördükçe açıkçası bizim bu şehre sempatiyle bakmamız zorlaştı. Coffee shoplarla sınırlı olmasına rağmen sokaklarda da herkesin ot içmesi ve etraftaki ot kokusu da bizi oldukça rahatsız etti. Anlaşılan o ki patates kızartması ve waffle dışında Amsterdam için bizden iyi bir şeyler duyamayacaksınız. Umarız Amsterdam bölümünden keyif almışsınızdır. Sonraki bölümde görüşürüz.